Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizler için lokum kıvamında pişen çok lezzetli bir salçalı biftek tarifi hazırladım. Tüm detaylarını ve püf noktalarını paylaşmış olduğum bu tarifimin hemen yapım aşamasına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Ben tarifim için 5 parça dana biftek eti kullandım ve öncesinde herhangi bir marinasyon işlemi yapmıyorum. Ve aynı zamanda etlerimizin üzerine herhangi bir cisimle vurup inceltmiyoruz. Etlerinizin üzerine vurup incelttiğiniz takdirde yapısı bozulacak ve etleriniz de sert olacaktır. Ben bugün öncelikle etlerime bir mühürleme işlemi yapacağım ve döküm tavada bu işlemi gerçekleştiriyorum. Tavamı ocağımın üzerine aldım ve en az 5 dakika boyunca tavamı iyice kızdırdım. Bu işlemde mutlaka tavanın çok güzel kızmış olması gerekiyor ve ocağımız da harlı ateşte açık olsun. Öncelikle etlerimi yüksek ateşte bir zırh oluşturacak şekilde mühürledim. Lokum gibi pişen bir et için bu işlem çok önemli. Tavanın çok kızgın olması ve ateşin de harlı olmasına dikkat edelim. Ve aynı zamanda etleri de sürekli elleyerek böyle ters düz etmeyelim. 2 dakika ön yüzü, 2 dakika diğer arka yüzü olmak üzere etlerimizi güzelce mühürleyelim. Yapmış olduğumuz bu mühürleme işlemi etin içindeki suyu tutar ve etler de yumuşacık pişer. Pişirme işlemi döküm tavada yaptığım için de etin lezzeti de ayrı bir güzel oluyor açıkçası. Dana biftek etimi sizin de gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mühürledik. Şimdi etlerimi bir servis tabağına alıyorum ve aynı tavanın içerisinde şimdi arpacık soğanlarımı ve biraz da sarımsağımı 2 dakika boyunca çevireceğim. Tavamın içerisine arpacık soğanlarımı ve sarımsaklarımı döküyorum ve sonrasında böyle bir tahta kaşık yardımıyla çevirerek 2 dakika boyunca soteliyorum ve sonrasında onları da yine etlerimin yanına alıyorum. Siz bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz ama ben verdiği aromayı sevdiğim için öncesinde bu şekilde soğan ve sarımsakları soteledim. Şimdi sıra geldi etlerimizi pişirme işlemine. Ben bugün yine etlerimi döküm bir tencere içerisinde pişireceğim. Öncelikle tenceremin içerisine bir miktar sıvı yağ döküyorum ve ardından içerisine yazdan hazırlamış olduğum bir su bardağı kadar domates püremi ilave ediyorum. Ben domates püresi kullandım. Sizler dilerseniz soyulmuş ve dilimlenmiş domates de kullanabilirsiniz. Şimdi domates püremi güzelce karıştırıyorum ve sonrasında içerisinde bir kaşık kadar domates ve biber salçası ilave ediyorum. Daha böyle yoğun güzel bir tat olması için ben salça da kullandım. Salçayla birlikte de domates püremi biraz karıştırdıktan sonra şimdi de içerisine önceden sotelemiş olduğum soğan ve sarımsakları biraz da biberlerimi ilave ediyorum ve güzelce tüm malzemeyi karıştırıyorum. Ben soğan, sarımsak ve biberleri sosa aroma vermesi için kullandım. Bu aşamada güzelce tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra içerisine şimdi suyunu ilave ediyorum. Ben 2,5 su bardağı kadar su kullandım. Domates sosuma suyunu ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum ve sonrasında kapağını kapatarak kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra da içerisine baharatlarını ilave ettim. Karabiber, toz biber, kimyon, pul biber ve tuzunu ilave ediyorum. Birer tatlı kaşığı olacak şekilde ekledim ama sizler damak tadınıza göre çeşitlendirebilir ya da miktarları azaltabilirsiniz. Şimdi de domates sosumun içerisine öncesinde mühürlemiş olduğum dana biftek etlerimi yerleştiriyorum. Domates sosumuz size fazla görünebilir ama döküm tavada bu sos güzelce içine çekecek, böyle daha yoğun kıvamlı bir sos olacak. Şimdi etlerimi yerleştirdikten sonra ocağımın altını kısıyorum ve kapağını kapatarak toplamda yarım saat kadar etlerimi pişirmeye bırakıyorum. İlk 15 dakikada tenceremin kapağını açarak içerisindeki etleri de bir kez böyle alt üst ederek çeviriyorum. Ocağımızın altı kısık ateşte ve bu şekilde pişirmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi içerisindeki sosum koyulaşmaya başladı bile. Benim ocağımın ayarına göre ve kullandığım döküm tavayla toplamda yarım saatte etlerim çok güzel pişmişti.
Evet, pişen yemeğimin son halini şöyle yakından size göstermek istiyorum. Davet sofralarınıza da çok yakışacak, çok da lezzetli lokum kıvamında bir domates soslu biftek tarifi oldu. Dana büftek yemeğini ben bugün patates püresi eşliğinde servis ettim. Sizler de dilediğiniz şekilde servise hazır hale getirebilirsiniz. Bu arada kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tarifimi beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Şöyle pişen dana büftek yemeğimin son halinde size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çatalla bile çok güzel ayrılan lokum gibi pişen bir dana büftek tarifi oldu. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.